Balım, günaydın. Müsaitsen kalk. Seninle birlikte 15 saat boyunca çalışacağız. Geldim. Şu an işteyim. Yolda makyajımı da yaptım. Artık çalışmaya hazırım. Canım ama çok soğuk, çok üşüdüm. Biraz şöyle elektrikli sobanın yanında montumu ısınacağım. 3 dakika falan. Burada 5 dakika erken geldim. Genelde 5-10 dakika erken geliyorum. Çünkü benden sonra devralanlar da 5-10 dakika erken geliyor. Kimsenin hakkına girmek istemem yani. Öyle. Ay arkadaşlar, şimdi size çok ufak olayın özetini geçeyim. Ben dün de çalıştım. Ondan önceki gün de çalıştım. Dün ve ondan önceki gün çalışma saatlerim akşam 10, sabah 9 çalışıyorum. Ama bugün fena bir değişiklik var çalışma saatlerimde. Bakın şu an saat 6. Ve ben işe geldim sabah 8.30'a kadar. Yani bugün yaklaşık bir 4 saat, 3,5-4 saat fazla çalışacağız. Fazla çalışmak sorun değil aslında. 14 saat ediyor. Asıl sorun az uyuyup bu kadar çalışmak. Çünkü ben yaklaşık 4 saat falan uyuyabildim. Eve gittim, duş aldım, uykuya dalma süresi falan var. 4 saat falan uyuyabildim. O yüzden gözlerim falan bakın biraz şiş durumda. Ama bizi yıldırabilir mi bir şey? Yıldıramaz aşkım. Öyle yani. Size de en çok çalıştığım günü çekmek istedim ki böyle dolu dolu olsun vlog. Gelin üstümüzde şeyimizi giyelim, yeleğimizi. Canım şimdi ben şu anda inanılmaz açım. Sabah uyanınca benim mideme bir şeyler oluyor ve yemek istiyor. Çok fazla yemek istiyor hem de. O yüzden şimdi bir yemek yiyeceğiz seninle ama değişik bir yemek olacak. Video ile çok bağlantısız ve alakasız bir yemeğim var. Yani çünkü şey bekleyeceksiniz muhtemelen, yani sabah kahvaltıda noodle ya da ne bileyim kimbap falan yerim diye. Ama arkadaşlar, damarlarımdaki akan kanı durduramıyorum. O yüzden peynirli domatesli ekmeğim var. Ve tabii ki canım Tokat'ımızın Dimes meyve suyu. Bu benim için bir ziyafet adeta. Burada peynir inanılmaz pahalı olduğu için, yani gerçekten çok pahalı. 3-4 koli ramen alabileceğiniz paraya bir kutu beyaz peynir alıyorsunuz. O yüzden peynir inanılmaz pahalı. O yüzden şu peynirli domatesli sandviç benim için bir şölen, bir ziyafet havasında. O kadar mutlu bir şekilde yiyeceğim ki şu an bunu. Şöyle bir sos aldım. Bunu dün tavuk pilavın üstüne sıkıp yedim çünkü çok lezzetsiz oluyor buradaki pilav. Onu ben bir tık kırmak için bunu aldım ama şimdi eğer canım acı bir şey isterse domatesli peynir üstüne de sıkabilirim. Arkadaşlar şimdi biraz önce patronun ablası geldi, yarım saattir falan burada. Ve şimdi göstereceğim size, hazır mısınız? Bana bu kadar şey verdi. Çok üzüldüğüm, çok üzücü olan bir şey var ki o da bu şubenin Şubat'ın başında kapanıyor olması. O yüzden şube şu anda yani boş, bomboş ve biraz üzücü aslında. Böyle neredeyse bir yıldır çalıştığım yeri gözünüzün önünde böyle bomboş oluşunu görmek birazcık üzücü ve bir daha burada çalışamayacak olmak da üzücü. Çünkü seviyordum burayı. Öyle yani. Kapanıyor burası. Bilmiyorum ne yapacağım. Nerede çalışacağım bilmiyorum. Bu arada sabah uyumadan önce kaşlarımın rengini açtım. Bence yüzüme bir renk geldi. Oh yani. Kapkara iyi olmuyor kaşlarım. O zaman size bir dükkanı göstereyim. Saatte şu an 7 falan, çok müşteri geliyor. Çünkü iş çıkış saati ve cuma günü herkes soju almaya, bira almaya geliyor. Hadi gelin dükkanı gezelim. Evet arkadaşlar, şimdi benim oturduğum yerden çıkınca karşıma direkt böyle bir koridor çıkıyor. Bakın normalde buralarda kimbap falan oluyor, yani kimbap böyle yemek kapları falan, onlar teslimat olarak gelecek, onları dizeceğiz. Sonrasında bakın yine bomboş raflar görüyorsunuz. Kimçiler var, içecekler var. İşte normalde burada bayağı sosis çeşidi falan oluyor, onlar da yok. Ramenler sadece bu kadar kalmış, bunları düzelteceğiz birazdan birlikte. Çünkü az önce çok fazla alışveriş yaptılar. Sütler var görüyorsunuz. Yine böyle poşet ramenler var. Ama o kadar az ki şu anda. Şöyle bir ikinci koridorumuz var. Burada işte jelibonlar, çikolatalar ve cipsler var. Artık vardı yani, şu an yok. Burada da ekmekler olurdu normalde şurada. Ama gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey yok. Evet, sonra deterjanlarımızın olduğu şöyle bir yer var. Bakın gerçekten her yer bomboş görüyorsunuz. Sonra köpek kedi mamaları falan. Soya sosları, yağlar, işte yosunlar falan var.
Burada da diş fırçaları, diş macunları, çoraplar, günlük pedler bu şekilde. Sonrasında burada sıcak su koyabileceğimiz bir kettle. Sürekli sıcak su var bunun içinde. Kendi kendine kaynatıyor. Mikrodalgamız var. Şişe çöpü, yemek çöpü ve normal çöp olmak üzere 3 tane. Şöyle uzaktan göstereyim. 3 tane çöp kutumuz var. Burada da böyle bunların değişik kuru etleri falan bir şeyler var. Ve sonrasında içecek dolabı var zaten. Böyle büyük kocaman bir içecek dolapları var. Burada da dondurmalar falan var. Bu şekilde yani. Böyle çok büyük bir mağaza değil. Çok büyük bir şube değil bu şube. Ama çalışması eğlenceli açıkçası. Gelin şu ramen kutularını bir düzenleyelim. Sizi şuraya koyayım. Ah be, o kadar uzun zaman olmuş ki video çekmeyi. Şu an özlediğimi fark ettim markette video çekmeyi. Susadım. Suyum yok. O yüzden bir su alalım. Size nasıl ödendiğini de göstereyim. Burada Türkiye'deki gibi şey yok. Kart şifresi girme olayı hiç yok. İşte bunu okutuyorum. Sonra kartımı alıyorum. Benim kartım şu hale geldi. Kurutma makinesine attım yanlışlıkla. Bakın kartı direkt sokuyorum. Ve ding. Ve ilginç olan kısmı da şey de yok burada. Temassız ödeme de çok kullanılan bir şey değil. O yüzden sadece yani kartı sokuyorsunuz ve bu kadar. Önceki 2 iş vlogumu da şuraya bırakıyorum. İzlemediyseniz izleyin. Orada önceki vloglarımda gelen içecekleri diziyordum. Ama son 1 aydır falan hiçbir şey dizmiyorum çünkü hiçbir şey gelmiyor kapanacağı için. O yüzden ekstra rahatım yani. Şu an Big Five izlemeye başladım. Şu an 1. bölümdeyim. Bakalım işten çıktığımda kaçıncı bölümde olacağım. Bu arada bugün kargom gelmiş ama erken çıktığım için evden bakamadım. Temu'dan aldığım saç şekillendiricisi geldi ve inanılmaz merak ediyorum. Gerçekten o kadar çok merak ediyorum ki onu. Çok denemek istiyorum. Kaçtım, çok mu turuncu? Evet, şimdi size bahsettiğim şeyler geldi. Yiyecekler gösteriyorum hemen. Şurada. Şimdi bunları dizeceğiz şu raflara. Sizi şuraya koyuyorum. Umarım hiçbir müşteri gelmez. Benim uykum geldi. Ve saat daha çok erken. Saat şu anda 9. O yüzden bir kahve alacağım. Ben genelde şöyle yapıyorum. Makineden espresso alıp üstüne kahve ekliyorum. Çünkü americano aldığımda double shot yapıyor ve double shot 2 kahve içince falan böyle çok tık 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 çarpıntı yapıyor bende, anksiyetemi tetikliyor. Yanına da bir tane şundan yiyelim. Şöyle bir şey. Tarihi de geçmemiş ama çok güzel değil. Kahvenin yanında gider. Evet, an itibariyle Big Five'ın 3. bölümüne gelmiş bulunuyorum. Ve şu anda 3 saat 40 dakikadır işteyim ama hiç öyle hissetmiyorum. Anlamadım. Çünkü izlenecek bir şey olduğu zaman zaman sanki akıp su gibi geçiyor. Ama mesela dün izleyecek hiçbir şey bulamadım. YouTube sayfasını yeniliyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O yüzden çok sıkıldım dün. Ama bugün 4 saat diyebiliriz bence. 4 saati başarıyla atlattım. Niye? Abartma ya. Başarılı atlatmış. Öyle yani, size bir ara güncelleme vermek istedim. Şimdi yaklaşık 20 dakika sonra patronun annesi geliyor. Bu sigaralarda hangisi eksik, hangisi tam falan filan, bu yandaki bilgisayarda onlara bakıyor yaklaşık 1 saat kadar. O yüzden o buradayken hiçbir şey çekemeyeceğim doğal olarak. Çünkü patronum sayılır yani. Bu kısmı bekleyen insanlar olabilir. O yüzden biraz önceden söyleyeyim. Şimdi bu işin ne zorlukları var? Ben söylüyorum. Birincisi dil. Ben açıkçası çok da Korece bilmiyorum. Sosyal medya kullanıp Kore'de yaşayan diğer insanlara göre belki de en az Korece bilen ben olabilirim. Ben sadece kendimi yaşatacak kadar Korece biliyorum burada ve hani müşterilerle iletişim kuracak kadar biliyorum. Ne bileyim, bana meyve püresi falan sorduğunda onu anlamıyorum tabii ki yani. Meyve püresinin Korecesini bilmiyorum. O kadar bir Korecem yok. Ve o yüzden bazen iletişim kurmakta biraz zorlanıyorum ve benimle sohbet etmek isteyen olursa o konuda da biraz zorlanıyorum. Çünkü garip garip
sorular soruyorlar. Yani basit soruları cevaplayabiliyorum ama değişik bir soru sorunca bilemiyorum yani. Ama genel olarak Korecesi iyi olmayan insanları normalde işe almıyorlar. Ama gerçekten benim patronum dünya iyisi bir insan olduğu için beni işe aldı ve bence ben de onu hayal kırıklığına uğratmadım. Müşterilere inanılmaz güler yüzlü davranıyorum. Diğer çalışanlar, yani herhangi diğer başka piyoncamlarda çalışanlar hiç bana iyi davranmıyorlar. Ben herkese iyi davranıyorum. Dükkanı olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum. Diğer kimse paspas atmıyor. Ben her gün paspas atıyorum. O yüzden beni tanımadan duyduğu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum aslında. İkinci diğer benim mentalimi çok çökerten olay da buradaki yaşlı amcalar. Öncelikle buradaki yaşlı amcaların oran vermem gerekirse %60'ı gerçekten kötü kokuyor bence. Birincisi bu. İkincisi de yaşlı amcaların bazen yabancı olduğunuzu görüp size kaba, yani panmal deniyor burada. İki tane dil var. Birisi saygı çerçevesi içinde konuşuyor. Birisi de böyle daha arkadaşınmış gibi konuşuyor. Panmal konuşmaları. Ben rahatsız oluyorum yani. Daha saygısız davranıyorlar yabancıyız diye. Sanki Koreli olmayınca bir birey olmaktan çıkıyormuşsun gibi davranıyorlar. O yüzden ona gerçekten çok sinirleniyorum. Yaşlı amcalarla ilgili bir diğer şey de sürekli bana gereksiz şaka yapmak istemeleri. Ne bileyim, mesela 2300 won tutmuş, tamam mı? 2000 won veriyor. 300 won'u bekliyorsun. Yok diyor, yok diyor. Gülüyor, mülüyor. Yani herkesten aynı şakaları duyunca bu artık sizin için komik olmaktan çıkıyor. O yüzden o biraz yoruyor. Şimdi diyeceksiniz ki hep eksi yönlerini saydın, artı yönleri yok mu? Tabii ki var. Birincisi bence yalnız çalışmak ve başınızda hani bir menajer ya da mağaza sorumlusu olmaması bence çok iyi bir şey. Çünkü müşteri olmadığında dizi izleyebiliyorsun ki bu en sevdiğim olay. Kulaklığımı takıyorum. Zaten saçtan gözükmüyor. İstediğim her şeyi izliyorum. Mesela ailemle konuşabiliyorum. Çünkü hani burada saat 12 iken orada zaten akşam 6 oluyor. Yani tam denk geliyor saatler. O yüzden istediğim kişilerle telefonda konuşabiliyorum. Eğer yorgunsam işlerimi erteleyebiliyorum. Bir saat daha sonra yapabiliyorum. Bunlar çok güzel artılar bence. Şu an için bunlar diyebilirim. Aklıma gelirse de eklerim video boyunca. Bu kadar konuşmuşken saatlik ücreti de söyleyeyim. Saatlik normal Kore asgari ücreti alıyoruz. 10.000 won yapıyor. 10.000 won da hemen söylüyorum size. 6.8 dolara eşit ve TL olarak da 240 liraya eşit. Yaşam standartlarınız tabii ki ister istemez yükseliyor ama burada yapacak çok fazla etkinlik var ve sizin yemek isteyeceğiniz şeyler de muhtemelen pahalı olacak. Çünkü Korelilerin yediği şeyleri ben çoğunu sevmiyorum. Domuz da tüketmediğim için çoğu yemeklerinde domuz var. O yüzden genelde ya evde alıp kendim yapıyorum. Mesela evde alıp yaptığımda da aslında dışarıda yediğim şeyden çok daha pahalıya denk gelmiş oluyor. Ya da ne bileyim bir Türk restoranına, Özbek restoranına, başka bir yere gittiğim zaman da normal Kore restoranına vereceğim paranın neredeyse 2-3 katını vermiş oluyorum. O yüzden aslında bir Türk olarak biraz daha fazla para harcamanız gerekiyor bir Koreliye göre. Ama tabii ki teknolojik şeyler, teknolojik ürünler için falan asgari ücret kazansanız da bence harcamalarınıza biraz dikkat ederek alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada burada herkesin yaşadığı hayat farklı olduğu için bu benim için geçerli bir olay. Başka Kore'de yaşayan birisi yaşayış tarzı tamamen farklıdır. O başka bir şey söyler. Ona hiçbir şey diyemem. Bu şu anda benim yaşadığım hayat için geçerli olan bir senaryo. O yüzden size de bunu aktarıyorum şu anda. Bu video galiba çok uzun bir video olacak. Böyle uzun videolar mı istiyorsunuz, yoksa mesela geçen hafta paylaştığım gibi böyle 3 günü ya da 2 günü falan böyle kısa kısa mini vloglayıp onları birleştirip böyle mini vloglar şeklinde mi paylaşayım? Hangisini beğendiyseniz yoruma yazarsanız sevinirim. Bir de videoyu beğenip kanala abone olursanız ve lütfen beni Instagram'dan, bakın şuraya koyuyorum, tamam mı? Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Canım saatlerimiz şu anda 11'i 40 geçiyor akşam. Patron annesi yeni gitti. Arada da patron geldi köpeğiyle. Çok tatlı 2 yaşında bir köpeği varmış. Bayıldım köpeğini. Çok... Ay ne oldu ya? Kendi köpeğimi çok özledim onu görünce. Aynı cinste benim köpeğimle. Sadece birazcık daha ufaktı. Çok özledim köpeğimi. Gofretim, canım gofretim. Biraz acıktım ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. Gelin gidip alalım ramenimizi. Ya normalde... Şimdi doğruyu söylemek gerekirse ben şimdi bununla doymam. Ama yanına yiyecek hiçbir şey yok yani şu an burada. Şöyle bagel'lar var. Bagel alabilirim ama ramenle ne alaka? Bunun tarihi geçiyor. Bunu alalım. Burada da kimbap kalsaydı kimbap alırdım yanına ama
Şu an için sadece bu gibi gözüküyor. Aslında şöyle bir şey de var bakın. Carbonara tteokbokki diyor. Tamam ya, videoda birazcık değişiklik olsun. Bunu da yapalım, yiyelim. Şimdi şu tteokbokki'ye bakacağım be nasıl yapılıyor. Şöyle bir tteokbokki paketi var. Sonra sosu var. Bu kadar. Carbonara diyor ama acı yani. Bugün fena acı şeyler yiyeceğiz. Biraz çok karbonhidrat, hamur ama bence lezzetli. Ben sosunu böyle karıştırıyorum. Yoksa çok sulu olunca sevmiyorum. Biraz daha böyle katı seviyorum. O olurken de bunu hazırlayalım. Bunu da suyunu döküp böyle bekletiyoruz. Bakın. Şöyle. Bu arada bunun kutusunda önerilen su koyma yeri var. Oraya kadar koyuyorum. Önce şu tteokbokki'yi denemek istiyorum. Biraz daha mikrodalgaya atınca sos da şey oldu, koyulaştı ve çok güzel kokuyor ve çok güzel gözüküyor şu an. Acı, sarımsaklı ve lezzetli. Güzelmiş. Ama çok sarımsaklı. Şey yediyseniz, o buldağın pembelisini yediyseniz tadı çok benziyor bence ona. Şimdi geldik asıl olaya. Evet, gelelim Shin ramenimize. CSK 있으세요? 신분증을 확인해 주세요. 8,200원. Adam dedi ki lezzetli bir yemek dedi. Kokudan anladım muhtemelen yemek yediğimi de. Bunların kokusundan nasıl anladım? Bu güzel kokuyor bu arada, yalan yok. Bu da güzel kokuyor ya. İkisi de güzel kokuyor. Bu sadece biraz fazla sarımsak ama bu beklediğimden çok daha iyi çıktı. Gerçekten ben daha acı ve böyle lezzetsiz bir şey düşünüyordum. Bunun ünlü olmasının bir sebebi var mı? Biraz acı bu arada. Yalan yok. Sosunun yarısını koysaydım çok severek yerdim bunu şu an. Bir de bu Korelerin bir şeyi var. Ben hiç denemedim. Hiç sulu ramen yemediğim için. Onu deneyelim mi sizinle? Ramen altına tabak gibi bir şey yapıyorlar. Böyle önce ikiye katlıyorlar. Sonra bir daha ikiye katlıyorlar. Ve sonra şunun bir katmanını açıp yaptım. Bunu bir katmanını açıp böyle benim yapacağım iş bu kadar olur zaten. Şöyle yani gösterirsem daha iyi olacak. Böyle alıp bunu böyle kullanıyorlar. Ben normalde asla hüpleterek yemiyorum ama bu ramenin şanındandır, hüpleterek yeniyor. Evet canım. Saatlerimiz şu anda 2'yi 44 geçiyor. Bu arada Vision Board'umu gördük mü şurada? 2'yi 44 geçiyor. Sizi bir buzdolabına götürmek isterim. Evet, dolabımızı hallettik. Şimdi yapmamız gereken 3 tane daha şey var. Bir tanesi çöplerimizi değiştirmek. İkincisi mikrodalgamızın içini temizlemek. Üçüncüsü de yerlere paspas atmak. Bunları yapacağız şimdi. Benim en sevmediğim aralarında çöpü değiştirmek. Nefret ediyorum çöpü değiştirmekten. Çünkü ramen kokusu var ya, çok kötü, çok kötü. Ama mecbur yapacağız. Önce eldiven giyiyoruz tabii ki. Çöpün asıl en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Ramen suyu döktüğümüz o iğrenç süzgeci yıkamak. Gerçekten çok iğrenç. O Ses Yılbaşı'nı izleyememek bu yılbaşı beni biraz üzdü. Çünkü saat farkı aşırı fazla ve izleyemedik. Ama sonradan TikTok'tan kesitleri izledim ve Hadise'nin neden böyle bir şey yaptığını biraz anlayamadım. Hadise böyle çok girly, hani girl vardır ya, böyle kızları destekleyen kadın dayanışması kadın. Çok öyle bir vibe veriyordu ama bilmiyorum. Sonrasında bu arada bakın ben de Hadise'yi yargılayan insanlara abartmayın ya, kadın işte öyle falan dedim ama sonra bir tane video gördüm. Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Yıllar önce Acun şey diyor. Hadise güzel kızları takımına alıyor ki önce eletebilsin ve sonrasında gerçekten bunu söylediği yarışmacıyı Hadise
ilk turda eletiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi dedim ve değil galiba tesadüf. Neyse size göstermeyi unuttum. Şimdi bakın ben normalde bunu dün değiştirirdim ama siz de görün diye bunu dün değiştirmedim ve bugün ağzına kadar dolmuş. Şimdi bunu değiştireceğim. Bu arada bizim dükkan illegal bir şey yapıyor. Normalde bu çöp suyunu yani ramen suyunu falan lavaboya dökmeniz lazım ama bizim lavabo tıkandığı için böyle şeyler döküldüğünde sokaktaki gidere dökmemizi istiyor patron. O yüzden şu an bunu sokaktaki gidere dökeceğim. Geldim ve kusacağım, resmen kusacağım. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Marketin dıştan görünüşü de böyle bu arada. Size çöpü de göstereyim arkadaşlar. Böyle. Niye sanki değişik bir şey gösterecekmişim gibi yaptım anlamadım. Yalnız hava donuyor. Hava çok soğuk. Ellerim var ya dondu yeni yıkadığım için. Ya arkadaşlar bakın. Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Kahvenin yanında tabii ki bunu deneyeceğim size ya. Bu ne diye geçiyor biliyor musunuz? Uyusen krimpang yani sütlü kremalı ekmek. Tiri. Çok tatlı ama siz bir de bunu içini açınca görün. Hazır mısınız? Bakın kar gibi kreması çok güzel. Küçük parça yiyeceğim çünkü arkadaşlar bu bayağı şekerli bir şey ya. Gitmiyor. Hepsini bitirmek çok zor. Bence güzel. Canım hoş geldin. Aile görüşmesini dedim de kapattım. Neden geldin? Öyle açtım geceliğin. İlk bir sipariş attı. Sipariş var gibiydi. Yokmuş da. Öyle açık duruyor. Yalandan Arkadaşlar çalıştım. İki tane Melih sipariş. geldi, sürpriz yaptı bana. Hani her sevdiğini kaybettiğinde... Lan dükkana ne olmuş? Oha. Ay dükkan var ya çok kötü bir baksana. Bu mu olmuş lan? Hiçbir şey yok. Çalışan bile karnında da var burada. Zaten doyuramadım. Gelen bir şey soruyor yok diyor. Evet. Ya, GS Hepsi bu kadar mı diyor. Evet Melih geri gitti bu arada. Ay videonun tamam sanki burada olmuş gibi hissediyorum. Saatlerdir burada oturduğum için öyle bir his geldi bana. Evet canım şimdi bir dudağımızı tazeleyelim. Evet bu kalemi ve artık gratis'te olan Romand'in bu Bare Grape Juicy bilmem ne tintini süreceğim. Lakin burada ayna yok. Ben şuradan kendi aynamı kullanacağım. Bunun rengi böyle çok güzel. Bu ne böyle ya? Tam influencer hareketi yaptım. Bu rengi bayağı güzel. Böyle kahverengi ama böyle pembe kahverengi. O yüzden çok çok seviyorum bunu. Şimdi gelin paspas yapmaya gidelim. Paspasımızı da yapalım ve artık videoyu kapatalım paspas yaptıktan sonra. Söylemeyi unuttuğum bir işimiz daha var. Bu chopstickleri boşalttıkça bunları koparıp böyle bütün halde geliyor. Bunları koparıp chopstick yerine koyuyorsunuz ve peçete falan bittiyse peçeteyi tamamlıyorsunuz. Öyle yani. Aslında dükkandaki bütün işleri bitirdik. Size anlatabileceğim ve gösterebileceğim her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Öyle. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenip kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Bay bay.